Merhaba, bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Geçen hafta cumartesi günü canlı yayın yapamamıştım. Onun yerine hafta içi kısa bir canlı yayın yaptım ama tabii bu konseptte değildi. Biraz soru cevap yayınıydı. Bugün tekrar alıştığımız tarzda masal gecesi olacak ve bugün bir masal olacak. Evet. Kısa bir, kısa bir shorts çektim hikâye gibi. Onu da ayrıca, yüklemiştim. Geçen seferki son canlı yayında birkaç soru oldu. Onları yanıtladım. Onlarla ilgili de ondan sonra haber çıkmış. Biraz da saçma sapan şeyler oluyor. Onun için kısa bir açıklama yaptım. Bugünse normal seyrinde yayınımız, devam edecek. Şöyle ben, diğer izleyiciler için bir link bırakayım neredeyim diye. Buradayım. YouTube'da canlı yayına başladık. Ay, dişlerimde ruj mu var? Pardon. Böyle bildireyim ki çünkü gelenler oluyor. Evet. Ay, tam bilekten kesilmiş, hiç olmamış ya, neyse. Okay. Şu anda da böyle bilekler kalın gözüküyor öyle yapınca. Umarım de yüklenir. Evet. İyi geceler, teşekkür ederim. İyiyim, biraz yorgunum. Ya, şunu da söyleyeyim, benim böyle bazen hayranlar telefonumu buluyor ve benim bugün, bir miktar normale göre daha erken kalkmam gerekiyordu ve erken kalkacağım zaman ben stres oluyorum. Aslında böyle kendime göre erken yattım, 2'de yattım, uyudum ve 4'te uyandırıldım. 4'te telefonum çaldı. Nasıl sinirlendim, yani uykumu böldü. O yüzden bugünüm çok yorgun geçti. Bir tane bir kurs alıyorum. 2 saat o vardı. Geldim, yorgunum. Yorgun argın yine de spora gittim. Bacak çalıştım. Geldim, şeyler hazırladım. Kendime sağlıklı bir şeyler istiyordum. Yemek, ortalığı toplamak, konsepti belirleme. Yani oturmadım, biraz uzanır dinlenirim diyordum. Yani yayınlardan sonra dinleneceğim ki yarın da yine şeyim var. Yarın da çok yoğun bir gün. Bakalım nasıl olacak? Ortalığı da toplamam lazım. Neyse. Hint okumayacağım ama Binbir Gece okuyacağım. Bunu da yeni almıştım. Bir sürü şeylerden var. Hadi dedim yapıştırayım. Üçüncü göze vurgu. My gold necklace. It is Ankh. Evet. Huh, bir yudum su içeyim ve başlayalım. Teşekkür ederim. Yeni paket açtım. Üstünde kadifeler var. Kadife puanlar. Zaten puantiyeyi çok severim. Böyle kocaman puantiyeli olmasına bayıldım. İçime böyle ona göre sütyen giydim hatta. Bunda da puantiye var. Neyse şimdi sakıncalı derler falan. Ramazan da olunca ben de ne yaptım? Şöyle birazcık buna göre olsun dedim. Çoktandır Binbir Gece Masalı okumamıştım. Binbir Gece Masallarını da çok severim. O yüzden Binbir Gece Masalı okuyacağım sizlere. Şuradaki stüdyo ışığını da canlandıralım biraz. Evet. Ne diyor? A! French. I can't understand French. Hımm. Bir açıklama vardı. Yaptım onu, şöyle söyleyeyim, belki sonra onu story'e çeviririm. Eee, Masumiyet Müzesi ile ilgili çok soru geldi. Hatta bazen postlarımdaki yorumlarda da görüyorum. Ben böyle kısa bir, post çektim. Yarın onu açmış olurum. Bir açıklama olmuş olsun. Belki yayın sonunda da yaparım bunu. Thank you. Evet.
Başlayalım masalımıza. Çok güzel okuyacağım sizlere. Gerçekten çok gevşeyeceksiniz. Belki bu masalı okurken güzel, tatlı bir uykuya, rüyalara dalacaksınız. Vezir Nurettin, kardeşi Vezir Şemseddin ve Hasan Bedrettin'in öyküsü Binbir Geceler masallarında. Bunun üzerine Cafer el-Bermeki söze başlamış. Bil ki ey Emirül-Müminin, Mısır ülkesinde bir zamanlar dürüst ve hayırsever bir sultan varmış. Bu sultanın da fen ve edebiyata derinden aşina, bilge bir veziri varmış ve bu vezir yaşı ilerlemiş, bir ihtiyar imiş ama gökteki aya benzer iki oğlu varmış. Büyüğünün adı Şemseddin, küçüğünün adı Nurettin'miş. Ama küçük olan Nurettin aslında yakışıklı ve karakter sahibi olan Şemseddin'den de yakışıklı ve nitelikli imiş. Öylesine ki Nurettin'in bütün dünyada bir eşi daha bulunamazmış. Öyle hayranlık uyandırırmış ki güzelliğinin ünü tüm ülkelerde duyulmuş ve birçok gezgin uzak ülkelerden sırf onun üstünlüğünü görmek ve yüzünün güzelliğini seyretmek için Mısır'a gelirmiş. Ay, evet, rahat edeyim. Babaları vezir Tanrı'nın takdiriyle ölmüş. Sultan bundan büyük bir üzüntü duymuş. Vezirin çocuklarını huzuruna çağırtmış, onları yanına yaklaştırmış ve her birine birer hilat giydirerek onlara bu andan başlayarak benim yanımda babanızın görevlerini yürüteceksiniz demiş. Bunu duyunca çok sevinmişler ve sultanın önünde eğilerek yeri öpmüşler. Sonra da bir ay süreyle babalarının mezar merasimini yapmışlar ve bundan sonra vezirlik görevlerini yürütmeye başlamışlar. Ve her biri sırayla birer haftalık sürelerle görevi yürütmüşler. Sultan geziye çıkınca bu iki kardeşten birini yanına alırmış. Böylece gecelerden bir gece ertesi gün yola çıkacak sultana yoldaşlık etme sırası Şemseddin'e gelmişken iki kardeş oturup geceyi geçirmek üzere şuradan buradan konuşuyorlarmış. Konuşmanın akışı içinde büyüğü küçüğüne, "Kardeşim, artık evlenme zamanımızın geldiğini düşündüğümü söylemek istiyorum. İkimiz de aynı gece evlenelim." demiş. Nurettin de, "Kardeşim, istediğin gibi davran, her şeyde seninle uyuşurum." demiş. Bu husus bir kez aralarında kararlaşınca Şemseddin Nurettin'e Allah rızasıyla iki genç kızla evlenip aynı gece gerdeğe girince ikisinin de aynı gece hamile kalması ve Allah takdir ederse aynı gün karının bir erkek çocuğu, benim karımın da bir kız çocuğu doğurması olasıdır. Bize o zaman birbirinin yeğeni olan bu çocukları evlendirmek düşer. Yani şu kısmı hayret içinde okudum. Hem aynı gece tutacak, her iki kadın da aynı zamanda yumurtlayacak. Çocukları olacak. Biri kız, biri erkek ya ikisi de aynı cinsiyetten olursa falan. Hani bunlar oldu bitti. Sonra da akraba evliliği diyorlar. Ya bu kadar yakın kardeşleri nasıl yani evlendirirsin? Bunlarda çok var ama bu tür masallarda zaten. Evet, devam edelim. Buna Nurettin, "Kardeşim, bu durumda kızın için mehir olarak oğlumun ne kadar ödemesini düşünüyorsun?" sorusunu yöneltmiş. Şemseddin de bu arada büyük oğlan kız çocuğu olacak diyor. Yani aslında erkek daha kıymetlidir falan ya, yani benim kızım olabilir diyor. Senin de oğlun diyor diğer kardeşe. Şemseddin de oğlundan kızımın nikah bedeli olarak 3.000 altın dinar, 3 meyve bahçesi ve Mısır'da en iyi durumda 3 köy alırım.
Doğrusu kızımın değeri karşısında istediklerim pek de fazla değil ve eğer oğlun olan delikanlı bu sözleşmeyi kabul etmek istemezse aramızda hiçbir ilişki kurulamaz demiş. Bu sözler üzerine Nurettin, bunu böyle düşünme. Gerçekte oğlumdan istemeyi düşündüğüm bu mehirde nedir ki? Unutma ki biz iki kardeşiz ve iki veziriz. Böyle bir istemde bulunacağına kızını oğluma armağan olarak sunmalısın. Herhangi bir mehir istemeyi aklından geçirmeden. Sonra bilmez misin ki erkek daima dişiden daha değerlidir. Oğlun da bir erkek çocuğuna Oğlun da bir erkek olduğuna göre kızın mehir talep edip edeceğine çeyiz getirmelidir. Sen tıpkı malını satmak istemeyen tacirin tereyağı fiyatını ikiye dörde katlaması gibi bir hesap içindesin demiş. Şemsettin bunu duyunca görüyorum ki sen gerçekte oğlunun kızımdan daha soylu olduğunu düşünmektesin. Böyle ise senin aklından ve doğru düşünmeden ve de minnettarlıktan yana tüm olarak nasipsiz olduğun anlaşılıyor. Çünkü vezirlikten söz ettiğin anda yüksek görevler üstlenmenin sadece bana borçlu olduğunu, yüksek görevler üstlenmeni sadece bana borçlu olduğunu hatırlamalısın. Seni kendime yardımcı olarak aldımsa bunun nedeni sana acımamdır ve bana destek olman içindir. Ama öyle olsun. Senin işine nasıl gelirse öyle konuş. Ama ben sen böyle konuştuğun için altınla tartsan bile kızımı artık senin oğlunla evlendirmem demiş. Bu sözler üzerine Nurettin çok kızmış. Ben de öyle. Artık oğlumu senin kızınla evlendirmek istemiyorum diye haykırmış Şemsettin. Evet, bu iş burada biter ve şimdi yarın sultan ile birlikte buradan ayrılacağına göre sana sözlerinin nedenle uyumsuz olduğunu anlatacak zamanım olmayacak. Ama sonra görürsün. Döndüğümde Allah isterse ne olacaksa olur demiş. Bunun üzerine Nurettin olan bitenden son derece üzgün uzaklaşmış ve tüm üzgün düşüncelerini de uyutmak üzere tek başına uyumaya gitmiş. Ertesi sabah Sultan Şemsettin'in yoldaşlığında gezisini yapmak üzere saraydan çıkıp Nil kıyısına doğru yol almış. Oradan kayıkla Cize'ye ulaşacakmış. Oradan da ehramların olduğu semte. Nurettin'e gelince o geceyi kardeşiyle yaptığı tartışmadan dolayı çok kötü bir ruh halinde geçirdikten sonra ertesi sabah erkenden uyanmış. Abdest alıp sabah namazını kıldıktan sonra dolabına yönelip oradan kendisi hakkında kardeşinin aşağılayıcı sözlerini ve maruz kaldığı hakareti aklından hiç çıkarmayarak altın dolu bir heybe almış. Aklına gelen şu dizeleri okumaya başlamış. Bu dizelerden birkaç satır okuyacağım size. Masalı tamamlamak istiyorum. Yola çık dostum. Her şeyi bırak ve yola çık. Terk ettiğin dostlar yerine pekâlâ başkalarını bulursun. Git evden çık ve çadırı kur. Çadırda yat kalk. Yaşamın zevkleri orada, sadece oradadır. Uygar ve dayanıklı meskenlerde sıcaklık yoktur asla. Dostluk yoktur asla. İnan bana, yurdundan kaç. Yurdunun toprağından köklerini sök ve yabancı ülkelere yerleş. Dinle, durgun su çürüyüp kokar. Yine de akıntıya dönüşürse kokuşmuşluğundan kurtulabilir. Yoksa başka türlü iyileşemez. Dolunay'dayken ayı gözledim. Gözlerinin sayısını öğrendim ama boşluktaki dolanım turlarını izlemek zahmetine katlanmasaydım her semtin gözleri bana yönelen o gözleri tanıyabilir miydim? Evet, burada birazcık şey yapacağım. Böyle devam ediyor ve bu dizeleri okuyup bitirince genç kölelerinden birine alaca renkli iri ve iyi yol alan bir katırı koşumu hazırlamasını emretmiş. Köle katırların en güzelini seçerek İsfahan kadifesinden eğer altlığını serip altın telli nakışla süslü eğeri Hint işi üzengileri takarak hayvanı öyle bir hazırlamış ki Katır evlenmek üzere iyice süslenmiş.
bir yeni gelin görünümü almış. Nurettin ayrıca bunların üzerine büyüyecek bir ipek halı, bir de namaz halısı konmasını emretmiş ve bütün bunlar yerine getirilince heybeyi altın ve mücevherlerle doldurup küçük halı ile büyüğü arasına sıkıştırmış. Bunlar yapılınca köle çocuğa ve tüm kölelere kentin ötesinde Kuyubiye yöresinde bir geziye çıkıyorum. Orada 3 gece kalacağım. Sonra göğsümde bir daralma duyuyorum. Orada açık havayı soluyarak biraz ferahlamak istiyorum. Ama beni kimsenin izlemesini istemiyorum demiş. Bunun ardından bir parça daha yol tedarikinde bulunduktan sonra katıra binmiş ve aceleyle oradan uzaklaşmış. Önce Kahire, oradan çıktıktan sonra Belbeyiz, yerleri sayıyorum. 2 gün sonra tam öğle vakti cins katırı sayesinde kutsal kent Kudüs'e ulaşmış. Orada katırdan inmiş, dinlenmiş, katırı da dinlenmiş. Ertesi gün şafak vakti yeniden eğer kurulmuş, bu kez güzel bir gidişle Halep kentine gelinceye kadar yol almış. Orada kentin bir hanında mekan kurmuş. Sükunetle kendisini ve katırını dinlendirmek için 3 gün kalmış. Halep'in güzel havasını iyice soluduktan sonra yola koyulmayı düşlemiş. Bu maksatla çocukluğundan beri sevdiği Halep'te en iyi şekilde yapılan şekere bulanmış fıstık ve bademle doldurulmuş o güzel hamur işi tatlılarından satın aldıktan sonra katırına binip yola çıkmış. Halep'e gittikten sonra nereye gideceğini bilmiyormuş. Böylece gece gündüz yol alıp bir akşam güneşin battığı sırada Basra kentine gelmiş. Yani buralarda da şu sırada savaş var, yani saydığım kentler, yani hiçbiri doğru dürüst gün yüzü görmüyor. Evet, Basra'ya geldiğinin farkında değilmiş ama. Bir hana gidip soruşturduktan sonra buranın Basra olduğunu öğrenmiş. Bunun üzerine katırdan inmiş, üzerindeki halıları, yiyecekleri ve heybeyi almış ve hanın kapısından hemen dinlenmeye geçip soğuk almasın diye katırı biraz gezdirmesini istemiş. Hanın kapıcısı dizgininden tutup katırı alıp götürmüş. Rastlantı bu ya, tam o sırada Basra veziri de sarayının penceresinde oturmuş sokağa bakıp duruyormuş. Güzel katırı ve büyük değer taşıyan koşumlarını görünce bu katırın kesinlikle yabancı vezirlerden birine, hatta belki de emirlerden bir emire ait olması gerektiğini düşünmüş. Ve genç kölelerden birine kapıcı ile katırı kendisine getirmesini istemiş ve delikanlı koşup bulunduğu kapıcıyı vezirin huzuruna getirmiş. Bunun üzerine kapıcı ilerleyip çok yaşlı ve saygın bir ihtiyar olan vezirin ayakları arasındaki toprağı öpmüş. Bu katırın vezir kapıcıya, "Bu katırın sahibi kimdir?" diye sormuş. Kapıcı, "Efendimiz, bu katırın sahibi gerçekte insanın başını döndüren büyük bir tacirin oğlu gibi giyimli ve tüm görünüşüyle saygı ve hayranlık uyandıran çok yakışıklı bir adamdır." diye yanıt vermiş. Kapıcının bu sözleri üzerine vezir ayağa kalkmış. Ata binmiş, aceleyle hana gitmiş ve avluya girmiş. Veziri görünce Nurettin ayağa kalkmış ve onu karşılamak üzere yanına koşmuş ve attan inmesine yardım etmiş. Bunun üzerine vezir ona adet olduğu üzere selam vermiş ve Nurettin bu selamı yürekten ilgiyle alıp iade etmiş. "Çocuğum, nereden geliyorsun? Önce iPhone'unun kilidini Ay, açman gerekiyor. ay niye sen bana... Ay, ödüm koptu. Yani bir saniye, ben bunu rahatsız etmeye alayım. Ay, adam çağırdı falan, bir şey geldi. Ay, çok korktum. Bir dakika, ya ben seni çağırmadım ama. Görmüyor beni de.
Benim sesimle kafayı yedi galiba. A! Evet. Ay, pardon, yani çok korktum gerçekten. Bir su içeyim. Hımm. Uykunuz mu geldi? "Neden Basra'da bulunuyorsun?" diye sormuş. Nurettin de ona, "Efendim, doğduğum ve yaşadığım kent olan Kahire'den geliyorum. Babam Mısır Sultanı'nın veziriydi. Fakat Allah'ın rahmetine kavuşmak üzere öldü." Ya ben de şuradaki şeyi Sonra Nurettin övgüsünü baştan sona kadar vezire anlatmış. Sonra da fakat tüm ülke ve kentleri ziyaret edip her yanı görmedikçe yeniden asla Mısır'a dönmemek üzere kesin karar verdi. Nurettin'in bu sözleri üzerine vezir, "Çocuğum, devamlı gezme konusundaki bu üzücü görüşü terk et. Senin mahvına neden olabilir. Çünkü bilirsin ki yabancı ülkelerde gezinmek felakete ve kötü sonuçlara sebep olur. Benim nasihatımı dinle çocuğum, yoksa senin adına zamanın ve yaşamın getireceği belalardan korkarım." demiş. Nurettin'i de yanına alarak evine götürmüş, ona bir oda tahsis etmiş. İhtiyaç duyabileceği her şeyi sağladıktan sonra dinlenmesini istemiş. Nurettin böylece vezirin nezdinde bir süre kalmış. Vezir de her gün onu görüyor, ağırlayarak lütuflarda bulunuyormuş. Sonunda Nurettin'i çok sevmiş ve bir gün ona, "Çocuğum, ben çok ihtiyarladım ve erkek çocuğum da yok. Ama Allah bana güzellikte ve kusursuzlukta sana uyan bir kız çocuğu verdi. Bugüne kadar onu benden isteyen herkesi geriye çevirdim. Ama şimdi yüreğimin tüm sevgisiyle sevdiğim seni tanıdıktan sonra kızımı hizmetinde bir köle olarak kabul etmek isteyip istemediğini soruyorum. Çünkü büyük bir temenniyle senin kızımın kocası olmasını istiyorum." Ya köle olarak sunuyor ya kızını. "Şayet kabul edersen şimdi sultanın yanına çıkacak. Ona senin Mısır'dan yeni gelmiş yeğenim olduğunu ve Basra'ya kızımla evlenmek üzere gelmiş bulunduğunu söyleyeceğim ve sultan benim hatırıma seni vezir olarak benim yerime tayin edecektir. Çünkü ben artık çok ihtiyar oldum. Dinlenmem gerek. Benim için artık evime çekilip oradan ayrılmamak en büyük zevk olacak." demiş. Vezirin bu önerisini duyunca Nurettin susmuş ve başını öne eğmiş. Sonra da bunu kabul ediyordu tabii. "Duyduk ve itaat ettik." demiş. Hazırlıklar yapılmış. Sonra tüm dostlarını bir araya toplamış. Ülkenin tüm ileri gelenleri ve Basra'nın büyük tacirlerini davet etmiş. Hepsi huzurunda bulunmuşlar. Bunun üzerine Vezir Nurettin'in niçin başkalarına üstün tutarak damat olarak seçtiğini onlara açıklamak için, "Benim Mısır sarayında vezir olan bir kardeşim vardı. Hepinizin bildiği gibi Allah nasıl bana bir kızı evlat verdiyse onu da 2 oğlan evlatla donatmış. Kardeşim ölmeden önce oğullarından biriyle kızımı evlendirmeyi bana tavsiye etmişti. Ben de ona vaat etmiştim. İşte şu karşınızda gördüğünüz delikanlı kardeşimin oğullarından biridir. Buraya bu maksatla gelmiştir. Onun kızımla sözleşmesini hazırlamayı ve gelip bizimle birlikte oturmasını çok arzu etmekteyim." demiş. Bunun üzerine hepsi, "Evet, doğrusu da bu. Yapacağım başımızın üzerinedir." demişler. Yani akraba olunca daha kabul ediyorlar ya. Bu da çok ilginç. Ah. Her türden şarap içmişler, pek çok hamur işi ve tatlı yemişler. Sonra adet üzere gül suyu serptikten sonra vezirden ve Nurettin'den izin alıp ayrılmışlar. Bunun üzerine
üzerine vezir genç kölelerine Nurettin'i hamama götürmelerini, iyi bir banyo yaptırmalarını emretmiş. Vezir ona kendi giysilerinden en güzel bir giysiyi hediye etmiş ve sonra da yıkanması için havlular, peşkirler, bakır leğenler, buhurdanlıklar ve tüm eşyaları göndermiş. Nurettin yıkanmış, yeni giysilere bürünerek hamamdan çıkmış. Onun güzelliğine ve Yaradan'ın kudretine hayran olan halkın bulunduğu sokaklardan geçerek vezirin sarayına gitmiş. Katırından inmiş, vezirin huzuruna çıkmış ve elini öpmüş. Bunun üzerine vezir, "Ah, fakat öyküsünün bu noktasında Şehrazat sabahın belirtilerini görerek her zamanki gibi yavaşça susmuş ve gece daha fazla konuşmak istememiş. Fakat 21. gece gelince Şehrazat sözünü sürdürmüş. Ben de sürdüreyim mi sözümü? Ne dersiniz? Devam edelim mi? Bakıyorum ne kadar sayfa daha var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay bunlar kim? 10, 11, 12, 3. Azıcık daha okuyup başka yerde mi dursam? Bayağı var. Bayağı uzun bir masalmış. Önümüzdeki hafta da ben bunu okurum olmadı. Yine Ramazan boyunca Binbir Gece masalları. Ne dersiniz? Bir bakayım. Thank you Mike. Dişli. Ah. Hmm. Hmm. Teşekkür ederim. Kimden? Burak Bey. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kırmızılara kırmızı hediye. Çok teşekkür ederim. 2 sayfa daha okusam mı? Enerjim fena değil. Düşünüyorum. Gelecek hafta da çok uzun olacak aslında. Bu geceyi tamamladık ama azıcık daha okuyayım. Gelecek hafta da devam ederim. Binbir Gece masallarını okumak çok keyifli geliyor. Yani böyle akıyor. Gece aslında gerçekten masalla da uyuyabilirsiniz. Ey bahtı güzel şah, işittim ki vezir onu görünce ayağa kalkmış ve onu büyük bir sevinçle karşılamış ve de ona git oğlum koş ve karının yanına gir. Mutlu ol. Yarın seninle sultanın huzuruna çıkarız. Şimdi sana Allah'ın tüm lütuflarının ve iyiliklerinin senin üstünde olmasını dilemekten başka söyleyeceğim bir şey yok demiş. Bunun üzerine Nurettin kayınbabası vezirin elini bir kez daha öpmüş ve genç kızın dairesine girmiş. Orada olanlar olmuş. İşte Nurettin'in başına gelenler bunlar. Kahire'de bulunan kardeşi Şemseddin'e gelince onun öyküsü de şöyle. Şimdi acaba geçelim mi? Biraz okuyayım merak ettim. 10 dakika daha. 10 minutes more. Mısır Sultanı ile birlikte piramitler kıyısında ve oradan da başka yerlere gerçekleştirdiği gezi bitince eve dönmüş. Orada kardeşi Nurettin'i bulamayarak çok tedirgin olmuş. Hizmetçilerden Nurettin'in haberini sorunca ona, sen sultan ile birlikte buralardan ayrılınca aynı gün Efendimiz Nurettin şatafatlı biçimde tören günlerindeki gibi konuşlanmış katırına bindi ve bize Kalyubiye'ye gidiyorum. Orada birkaç gün kalarak göğsümdeki daralmayı gidermeye çalışacağım dedi. Ve hiçbiriniz beni izlemeyin dedi. O günden beri de ondan hiç haber alamadık. Bunu duyan Şemseddin kardeşinin yokluğundan büyük acı duymuş ve gün geçtikçe acısı çoğalmış. Sonunda büyük bir üzüntüye kapılmış ve
Kuşkusuz onun ayrılışının sultan ile geziye çıkmamdan önceki gün ona söylediğim katı sözlerden başka nedeni yok. Büyük bir ihtimalle onu benden kaçma Büyük bir ihtimalle onu benden kaçmaya iten budur. Bu değerli kardeşe ettiğim haksızlığı gidermem ve onu aratıp buldurmam gerekir diye düşünmüş. Ve Şemseddin hemen sultanın huzuruna çıkmış ve durumunu ona açıklamış. Sultanın mührüyle damgaladığı mektuplar yazmış ve atlı Tatarlarla bunları her yana ve ülkedeki komutanlara yollamış. Bu mektuplarda Nurettin'in kaybolduğunu ve onu her yerde aramalarını söylemiş. Fakat bir zaman sonra tüm Tatarlar sonuç alamadan geri dönmüş. Çünkü hiçbiri Nurettin'in bulunduğu Basra'ya kadar gitmemiş. Bunun üzerine Şemseddin üzüntüden kahrolarak kendi kendine bütün bunlar benim yüzümden oldu. Bir parça akıllıca ve tedbirlice davransaydım bunların hiçbiri olmazdı diye söylenmiş. Ama her şeyin bir sonu olduğu gibi Şemseddin de sonunda teselli bulmuş ve bir süre sonra Kahire'nin büyük tacirlerinden birinin kızıyla nişanlanmış. Ve bu genç kızla evlilik sözleşmesi yaparak onunla evlenmiş ve olanlar olmuş. Evlilik sözleşmesi o yıllarda da mı varmış acaba? Ve büyük bir rastlantıyla Şemseddin'in gerdek odasında karısında girişimde bulunduğu gece Basra'da Nurettin'in vezirin kızı olan karısının odasındaki girişimi aynı anda olmuş. Evet, tahmin ediyordum, birinin kızı birinin oğlu olacak herhalde. Yarattıklarının bahtına sahip olduğunu göstermek için Tanrı iki kardeşin evliliklerini aynı geceye rastlatmış. Dahası her şey iki kardeşin kavgalarından önce düşündükleri gibi olmuş. İki kadın da aynı gece hamile kalmışlar ve aynı gün, aynı saatte çocuklarını doğurmuşlar. Mısır veziri Şemseddin'in karısı Mısır'da güzellikte bir eşi bulunmayan bir kız çocuğu doğurmuş. Basra'da Nurettin'in karısı da tam zamanında tüm dünyada eşi bulunmaz güzellikte bir oğlan doğurmuş. Şairin dediği gibi çocuk zarif değil mi? Ve de ince ve boyu onun ağzından iç. İç o ağızlığı ve dolu bardakları ve taşan sürahileri unut. Dudaklarından iç, yanaklarının tazeliğinde susuzluğunu dindir. Gözlerinin kaynağında yansımanı bul ve şarapların pembemsiliğinin kokusunu, tadını, tüm baş döndürücülüğünü unut. Eğer güzellik başlı başına bu çocukla boy ölçüşmeye gelseydi, utanarak başını eğerdi. Ve sen eğer ona ey güzellik ne dersin, sen hiç benzerini gördün mü diye sorarsan sana onun gibisinin mi gerçekte asla diye yanıt verecektir. Nurettin'in oğluna güzelliği dolayısıyla Hasan Bedrettin adı verilmiş. Öyle mi demek acaba? Güzel mi demek? Hasan güzel, Bedrettin dinin dolunayı demekmiş. Doğumu büyük halk şenlikleriyle kutlanmış ve doğumundan 7 gün sonra şah oğullarına yaraşır tören ve ziyafetler verilmiş. Şölenler biter bitmez Basra veziri Nurettin'i alıp onunla birlikte sultanın huzuruna çıkmış. Bunun üzerine Nurettin sultanın ayakları arasındaki zemini öpmüş ve büyük bir hitabet gücü, yiğit bir yüreği olduğundan ve güzel sanatlar ve edebiyat üzerine master yaptığı için diyecektim, bilgili olduğundan sultana şu kasideyi okumuş. O kasideyi okumayacağım şimdi. Sultan bu dizelerden çok hoşlanmış. Nurettin'e ve vezire daha Nurettin'in evliliğini ve kim olduğunu bilmeden armağanlar vermekte oldukça cömert davranmış. Nurettin güzel dizelerini okuyup bitirince vezire bu uz dilli ve yakışıklı genç adam kimdir diye sormuş. Bunun üzerine vezir sultana başından sonuna kadar öyküyü anlatmış ve ona
Bu genç adam benim yeğenimdir demiş sultan da ona. Peki nasıl oluyor da bunun daha önce sözü geçmedi deyince vezir. Ey efendim hükümdarım, size Mısır'da vezir olan bir kardeşimin bulunduğunu söylemeliyim. Ölümünde büyüğü kendi yerine vezir olan iki oğul bıraktı. İkincisi de gördüğünüz gibi beni ziyarete geldi. Çünkü babasına kızımı yeğenlerinden biriyle evlendirmeye dair söz vermiştim. Bundan dolayı da gelir gelmez onu kızımla evlendirdim. Gördüğünüz gibi bu genç bir adamdır. Bense artık yaşlandım. Biraz da sağırım. Devlet işlerinde de dikkatsizim. Bundan dolayı hükümdarım olan siz efendimden aynı zamanda damadım olan yeğenimi benim yerime vezir tayin etmenizi talep ediyorum. Onun vezirlik etmeye gerçekten layık olduğuna sizi temin ederim. Çünkü iyi bir danışman, yüce fikirlerden yana verimli işleri gereğince yürütme konusunda da çok beceriklidir. Bunun üzerine sultan genci daha dikkatli incelemiş ve iyi bir izlenim almış. İhtiyar vezirin görüşünü kabul etmiş ve pek gecikmeden Nurettin'i kayınbabasının yerine büyük vezir tayin etmiş. Kendisine bulunabilecek en güzelinden şahane bir hilat ve ahırından bir katır armağan etmiş ve emirlerine muhafızlar ve mabeyinciler vermiş. Neden hep katır? Yani niçin at hediye etmiyorlar acaba? Nerede kaldım? Evet. Bunun üzerine Nurettin Sultan'ın elini öpmüş, kayınbabasıyla huzurundan çıkmış, birlikte sevinç içinde evlerine dönmüşler ve yeni doğmuş olan Hasan Bedrettin'i kucaklamaya gitmişler. Bu çocuğun doğumu bize mutluluk getirdi demişler. Ertesi gün Nurettin yeni görevini üstlenmek üzere saraya gitmiş ve oraya ulaşınca sultanın ayakları arasında zemini öperek şu şiiri okumuş. Senin için mutluluklar her gün yenilenir, gönenç de öylesine. Evet, böyle bir şiir okuyor. Şiiri okumayacağım. Şiirlerden hoşlanmıyorum açıkçası. Ve şu kısa kısmı da okuyayım. Bunun üzerine sultan onun vezirlik divanına oturmasına izin vermiş ve Nurettin vezirlik divanına oturmuş ve görevini yerine getirmeye, önüne gelen işleri yapmaya, adalet dağıtmaya, sanki uzun yıllardır vezirlik yapmış gibi bütün işleri yürütmeye başlamış. Sultan onun zekasına, işleri kavrayışına ve adalet dağıtımındaki davranışlarına hayran kalmış ve onu çok sevmiş. Nurettin'e gelince yüksek görevlerini gereğince yerine getirmeyi sürdürmüş ama tüm devlet görevlerine karşın oğlu Hasan Bedrettin'in eğitimini de savsaklamamış. Çünkü Nurettin günler geçtikçe daha kudretli ve mabeyincilerinin, hizmetçilerinin, muhafazakarlarının, ulaklarının adetini artıran sultanın nezdinde daha değerli olmuş. Ve Nurettin öylesine zengin olmuş ki servetiyle donattığı ve dünyanın her yanına giden gemileriyle büyük boyutlarda ticaret yapmış. Gelir getiren kurumlar, yer ve su değirmenleri, şahane bağ ve bahçelere sahip olmuş. Şey gibi, hani Kanuni'nin damadı vardı ya. Ama tabii yolsuzluk yapmıyor. Bütün bunlar oğlu Hasan Bedrettin 4 yaşına ulaşıncaya kadar olup bitmiş. Bu arada Nurettin'in kayınbabası ihtiyar vezir ölmüş. Nurettin ona büyük bir cenaze töreni yapmış. Bundan sonra Nurettin oğlunun eğitimine tüm olarak kendini vermiş. Onu şer'i ve medeni hukukta ileri derecede bilgili bir hükümdar ve bilim adamına emanet etmiş. Bilgili bir bilim adamına emanet etmiş. Bu saygın bilim adamı her gün ikametgaha gelerek genç Hasan Bedrettin'e dersler veriyormuş ve yavaş yavaş aradan zaman geçtikçe
Kur'an'ın anlamını öğrendiği kadar baştan aşağıya ezberden okumayı da kavramış. Bundan sonra ihtiyar bilgin yıllar boyunca öğrencisine tüm yararlı bilgileri vermeyi sürdürmüş. Hasan da güzellikten, zerafetten ve mükemmellikten yana tıpkı şairin dediği gibi serpilip durmuş. Evet, burada bırakalım en iyisi. Bakayım ne kadar var? Oo, ne kadar uzun. Bu böyle ben tüm Ramazan'da bunu anca bitiririm. O zaman evet ben bunu burada bitireyim çünkü birazcık sesim kısıldı. Ay. Birazcık dinleneyim çünkü üyelik yayınlarına da geçeceğim. Anlaşıldı. Ben bunu tüm Ramazan'da okurum. Hatta belki bir bölüm çekerim canlı yayın olarak değil de ayrı seslendiririm. Hatta şöyle bir şey mi yapsak? Ben bu masalı okuyup bitirene kadar hep kırmızı ve siyah mı giysem acaba? Belki öyle olabilir. Benim için 16-17 saat. Ay, teşekkür ederim ama ne yaptıracağım size o kadar saat? Evet, görüşmek üzere diyorum. İyi geceler. Hoşça kalın. Yorum yapmayı, yayını beğenmeyi unutmayın diyeceğim. Hoşça kalın. Üyeliklerde buluşacağız şimdi. Geliyorum. Kıdemli savaşçılar ve imparatorlar. Hoşça kalın.